Soner Yalçın, hangi 17 Ağustos? Çin tarihinde bilinen 81 büyük deprem oldu. Kaydedilen en ölümcül deprem bu ülkede meydana geldi. Tarih, 23 Ocak 1556, sabahın erken saatlerinde Huizhou bölgesinde tahmini 7,9 şiddetinde deprem oldu. Yıkım ve sonraki açlık ile vebadan dolayı toplamda 813 bin insan hayatını kaybetti. Dönemin en büyük eyaletinin nüfusu bugün sadece 324 bin. Çinliler depremlerini hiç unutmuyor. Özellikle Çin Kültür Devrimi döneminde deprem, önemli araştırma konularından idi. Çünkü, 1966'da Xingtai bölgesinde 6,8, 6,7 ve 7,2 şiddetinde 3 deprem, 1967'de Haiyan bölgesinde 6,7 ve 1969'da Bohai denizinde 7,4 şiddetinde deprem oldu. Çin'de jeomekaniğin kurucusu Mogol Li Siguang, geliştirdiği geomekanik teori ile depremin önceden bilineceği tezini ileri sürdü. Teorinin detayına girmeyeyim, son deprem dahil bizi de sürekli etkileyen Avrasya Levhası hareketliliği başlıca konusuydu. Ve, tarih, 4 Şubat 1975, akşam saatinde 7,5 şiddetindeki deprem Haisheng şehrini vurdu. 1 milyon nüfuslu şehirde 1328 kişi öldü. Ki bunun 372'si donarak, 341 kişi yanarak hayatını kaybetti. Ölü sayısının az olmasının nedeni, bölgesel deprem artçıları uyarı kabul edilip şehrin tahliye edilmesiydi. Bu teori bir yıl sonra gerçekleşen 7,8 şiddetindeki Tangshan depremini öngöremedi. 240 bin kişi hayatını kaybetti. Bugün Çin'de, erken artçıların büyük depreme yol açtığına dair görüş sürüyor. Çinliler geçmiş depremlere yönelik çalışmaları hiç bırakmadı. Ki, üzerinde yoğun çalıştıkları depremlerden biri de, 25 Temmuz 1668 tarihinde gerçekleşti. 8,5 şiddetindeki deprem 42.578 insanı öldürdü. Bu depremin bizimle ilgisi var, bugünlere sıklıkla duyuyorum, 17 Ağustos 1999 depreminden ders çıkarılmadı. 17 Ağustos 1999 depremi unutuldu. Denilenlere katılıyorum kuşkusuz. Ama şöyle sorunumuz var, tarihi salt kendi yaşadıklarımız ile başlatıyoruz. Tarihin tutanağını kendi gördüklerimiz ile sınırlı tutuyoruz. Bu nedenle başlığı, hangi 17 Ağustos diye yazdım. Kimselerin bilincinde 17 Ağustos 1668 yok. Oysa o tarihte, Kuzey Anadolu fayı kırılarak Samsun, Tokat, Bolu, Erzincan, Amasya, Kastamonu, Bursa, Ankara gibi pek çok yerleşimi neredeyse harabeye çevirdi. 7,8 şiddetindeki deprem İstanbul, İzmir hatta Ege adalarından hissedildi. Pek kayıt tutulmadığı için resmi ölü sayısı 8.000 biliniyor. Sayının çok olduğu tahmin ediliyor. Sadece Merzifon-Niksar arasında 6.000 kayıptan bahsediliyor çünkü. Tarihsel kayıtların analizinde, 17 Ağustos 1668 depreminden önce, kırılma bölgesinin batı ucunda bir dizi öncü depremler yaşandığı ileri sürülüyor. Sahiden, geomekanik teori, doğru mu? Kuzey Anadolu fay sisteminin 600 kilometrelik orta kesimi boyunca, en kısa 7 gün, en uzun 3 ay aralıklarla tekrarlanan 9 büyük yıkıcı deprem olduğu tahmin ediliyor. Çin'de 1668 depremine ilişkin araştırmalar, çalışmalar, makaleler, kitaplar var. Bizde ne var? Sıfır. Ne tarih bilincimiz, ne kolektif şuurumuz var. Payitaht, Girit fethi için seferberlik yaptığından, 17 Ağustos 1668 depremine dönüp bakmadı bile. Dünden bugüne ne değişti? Depremin üzerinden bir hafta geçince seçim iktidar kavgası başladı. İnsan doğasına yabancılaşmayı yok etmeden deprem filan önlenemez. Soner Yalçın. odatv.com